Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide ikiye ayırma yani gençleştirme ve orkide hava köklerini nasıl bir saksıda birleştirebiliriz? Bu yöntemleri göstereceğim. Eğer orkidelerinizde çok fazla hava kökü varsa ve birkaç yıllık orkide ise gövdesi de yüksek ise bu tarz orkideleri ortadan ikiye bölerek gençleştirme yapabilirsiniz. Gençleştirme yaparken keseceğiniz nokta çok önemli. Sadece orkidenin gövde kısmını kesiyoruz. Üst hava kökleri üst yapraklarla birlikte olacak ve alt köklerde saksı içerisinde kalacak. Bu yüzden keskin bir makas ya da bıçak kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dikkatli bir şekilde kesiyorum. Tabi biraz kuvvet uygulamak gerekiyor. Evet, bakın şu anda kesildi ve gördüğünüz üzere sadece gövde kısmı, kesinlikle köklere zarar vermedim. Bakın gövde kısmını görebiliyorsunuz. Ayırdığımız nokta burası. Ve şimdi orkide hava köklerini bakın. Şöyle kaldırdığım zaman gördüğünüz üzere yukarıda kalmış oldu. Yani şu anda bu orkide hava köklerini yapraklarıyla beraber yeni bir saksıya ayırabiliriz. Bakın hava kökleri bu şekilde dik olur ve saksı içerisine yerleştirmek çok zordur. Orkidemin bir de çiçek dalı vardı. Çiçek dalını da kesmeyeceğim. Gördüğünüz üzere hava kökleri şu anda gayet sert. Diğer kestiğimiz kısım ise bakın saksı içerisinde kalan kısmı görüyorsunuz. Köklere zarar vermedim. Bakın saksı içerisindeki kökler zaten yeşil ve sağlıklı. Bu yüzden saksı değişimi yapmıyorum. Çünkü köklerde çürüme yok. Böyle bir yöntemde eğer saksı değişimi yapmazsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Evet, şimdi bu kestiğimiz yerde üzerine gördüğünüz üzere toz tarçın döküyorum. Toz tarçın buradaki kesilen yerin hızlı bir şekilde kurumasına ve iyileşmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde bu kısmın hızlı iyileşmesine yardımcı olacak. Ve bu şekilde bunu bol ışık alan bir yere koyacağım. Bir kaseye gördüğünüz üzere çeşme suyundan koydum. Ve bu çeşme suyunun üzerine hidrojen oksit koyacağım. Hidrojen oksit özellikle orkidelerinizi hem dezenfekte etmede hem de biraz sonra yapacağımız yöntemde kullanacağız. Bunun için ölçü olarak bir kapak bakın hidrojen oksit su koyuyorum. Ve şimdi kestiğim hava kökleriyle olan orkidemin yeni bir saksıda köklerin yumuşayıp girebilmesi için bu yöntemi deniyoruz. Bakın sert ve kırılgan olan hava köklerini yumuşatmanın yolu bu şekilde oksijenle su ile dolu bir kabın içerisinde 30 dakika bekletmeniz. 30 dakika sonrasında kökler yumuşadı. Hemen gösteriyorum, bakın kırılgan olan hava kökleri şu anda bakın gayet yumuşadı. Su içerisinde bekledikçe oksijenli su kökleri yumuşatmaya yardımcı oluyor. Yeni saksımızın içerisine oturtacağız. Hemen deniyorum, kökler saksının içerisine giriyor mu? Bakın şu anda kökler yeterince yumuşadığı için artık saksının içerisine yerleşiyor. Normalde hava köklerini saksı içerisine koymak zordur, kırılır çünkü çok serttir. Fakat bu yöntem ile gördüğünüz üzere yumuşadım. Hemen orkidem için yeni saksının içerisine ilk olarak kil bilyesi koyuyorum. Kil bilyesi en altta fazla suyu çekecektir. Orkidemi içine oturtuyorum. Ve şimdi üzerine çam kabuğu koyacağım. Sizler isterseniz farklı topraklarda kullanabilirsiniz. Ve çam kabuğunu koyduktan sonra özellikle bu tarz orkidelerin hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacak yosun kullanacağım. Yosunu özellikle orta kısmına koyun. Burada gerekli nemi sağlayarak orkidenin gelişimini destekleyecek ve hızlandıracak ve yeni kök çıkarmasına da yardımcı olur. Evet, yosunu her tarafa koyuyoruz. Ve tekrar en üste çam kabuğunu ekliyorum. Böylelikle yeni bir orkide ekerken hangi toprakları kullanmamız gerektiğini de sizlere göstermiş oldum. Şu anda saksım hazır.
Bu defa değişik bir saksı kullandım. Genelde şeffaf saksı kullanıyordum fakat bu defa bunu kullandım. Bakın gördüğünüz üzere orkidemin yaprakları şu anda aslında canlı, herhangi bir sıkıntı yok. Ve böyle bir çiçek dalı var. Şimdi bu çiçek dalını sabitleyeceğim. Çünkü çiçek dalı dik durmuyor. Bunun için böyle bir çubuk kullanıyorum. Sizler de çok uzayan orkidenin çiçek dallarını çubuklar ile ve küçük tokalar ile bakın bu şekilde bağlayarak tutturabilirsiniz. Evet, orkidem şu anda artık yeni saksısında hazır. Orkide toprağı kuru olduğu için sulama işlemini yapacağım. Sulama için yine suyu bir kasenin içerisine koydum ve orkidemizin saksısını içine oturtuyoruz. Bu şekilde bakın kaldırdığınız zaman altından su süzülür. Bu yüzden çok fazla bekletmeyin. Sadece 5 dakika yeterli olacak. Yeterli suyu çekebilmesi için. Hava köklerine zarar vermeden bir orkideden 2 orkide elde etmiş olduk. Sizlerle son gelişmeleri de tekrardan paylaşacağım. Evet, aradan aylar geçti ve bu orkidemin özellikle gelişimini de sizlerle paylaşıyorum. Hatırlarsanız bu orkidemizi ikiye bölmüştük ve gördüğünüz üzere şu anda orkidem gayet canlı ve sağlıklı ve yeni bir çiçek dalı daha çıkardı. Bu çok önemli. Orkidenin yeni saksısına alıştığını gösterir. Hemen sizlere bakın saksıyı da gösteriyorum. Şu anda orkidem gayet güzel bir gelişim içerisinde. Bu aşamada özellikle bol ışık alan pencereye yakın bir yere koydum. Ve düzenli olarak tabii ki sıvı bitki besinlerini de ayda bir kere verdim. Ve özellikle orkidelerinizi fazla sulama yapmayın. Çünkü fazla sulama orkidelerin zaman içerisinde köklerinin çürümesine sebep olur. Diğer orkidemi de sizlere gösteriyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kestiğimiz orkide de bu şekilde yavaş yavaş zamanla büyüyor. Tabii ki bu K2 yani yavru orkidenin büyümesi biraz daha yavaştır. Bunun için sabırlı olmanız gerekiyor. Kış ayında daha da yavaş büyür. Bunun için bu tarz küçük kesmiş olduğunuz orkidelerin mutlaka bol ışık alması çok önemli. Bol ışık almasına dikkat edin. Ve tabii ki ayda bir kere bu tarz orkidelere mutlaka sıvı bitki besinleri vermeyi de unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.